Los Angeles'ta paranın ve statünün sembolü olan her şey milyon dolarlık malikanelerden en pahalı arabaya kadar şu an küle dönüşüyor. Pacific Palisades'taki modern cam villalar, Brentwood'daki şık havuzlu evler ve Hollywood Hills'in ikonik manzaraları artık dumanla kaplı birer hayalet. Öyle bir ironi ki burada bir zamanlar var olan ultra zenginliğin parıltısı şimdi alevlerin dans eden gölgeleriyle yer değiştirdi. Bu yangın sadece şehri değil, statü sembollerini de yutuyor. Gucci dolu dolaplar, Tesla'lar ve tasarım mobilyalar. Hiçbiri rüzgarın taşıdığı bir kıvılcıma dahi dayanıklı değil. Ama mesele sadece yanan mülkler değil. Mesele, Los Angeles özelinde sonsuza kadar sürecek sanılan bu lüks yaşam tarzının aslında ne kadar kırılgan olduğunun görülmesi. Paris Hilton ve Leighton Meester gibi isimlerin milyon dolarlık malikaneleri alevlere teslim oldu. Sunset Bulvarı'nın ikonik kısımları harabeye dönerken Hollywood Bulvarı'ndaki ünlü mekanlar da tahliye edildi. Burası ünlülerin yüksek duvarlarla korudukları mahremiyetlerini savunamayacak kadar savunmasız olduklarını fark ettikleri yer. Şimdi herkes aynı şeyi düşünüyor. Paranın gücü ateş karşısında ne kadar işe yarıyor ve bu sorular arasında Los Angeles yanıyor. Hem gerçek hem de metaforik manada. Bu hikayeyi dinlerken şunu unutmayın. Alevler sınıf farkı tanımaz. Yangınla mücadelede 7500'den fazla itfaiyeci çalışıyor. Ancak şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları işleri daha da zorlaştırıyor. Los Angeles İtfaiye Departmanı bazı bölgelerde su kaynaklarının tükendiğini ve yangın musluklarının kuruduğunu belirtti. Bu durum yangınla mücadelede ciddi engeller oluşturuyor. Federal hükümet durumu büyük felaket olarak ilan etti ve ek kaynaklar gönderdi. Ancak sigorta şirketlerinin yangından etkilenen ev sahiplerinin poliçelerini iptal etmesi kamuoyunda büyük tepki topladı. Toplum tüm bu yıkıma rağmen dayanıklılığını koruyor. İnsanlar evlerini yeniden inşa etme sözü veriyor ve birbirlerine destek oluyor. Ancak hava kalitesinin tehlikeli seviyelere düşmesi ve elektrik kesintileri gibi sorunlar yaşamı daha da zorlaştırıyor. Los Angeles, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Yangınların ne zaman kontrol altına alınacağı belirsizliğini korurken, şehir sakinleri ve yetkililer bu felaketten dersler çıkarmaya çalışıyor. Bu yangınların arkasındaki suçlular kim? İlk şüpheli olarak doğa sahneye çıkıyor. Kuraklık, rüzgar ve iklim değişikliği. Bu üçlü Los Angeles'ı bir toz ve kül çölüne çevirdi. Santa Ana rüzgarları ateşin hızla yayılmasına neden oldu ve sanki doğa şehri kendi elleriyle yakıyor. Fakat her yangının ardında bir insan eli var mı? Kundaklama iddiaları ortalıkta dolaşıyor ama kimse kesin bir şey söylemiyor. Şehirdeki gizemli yangınlar adeta bir suç filminin konusu olmayı bekliyor. Los Angeles sokaklarında dolaşırsanız sadece yanmış ağaç kütükleri ve terk edilmiş evler değil, insanların yüzlerindeki korkuyu da görürdünüz. Joe Rogan, Los Angeles'taki yangınlarla ilgili endişelerini podcast'inde defalarca dile getirmişti. Özellikle Temmuz 2024'te komedyen Sam Morril ile yaptığı bir bölümde Los Angeles'taki yangınlar konusunda yaptığı konuşmada Los Angeles'tan Austin, Texas'a taşınmasının sebeplerinden birinin yangın tehdidi olduğunu söylemişti. Şehirde yaşarken sürekli bir sonraki yangın için endişe duymanın bir stres kaynağı olduğunu belirtti. Rogan, bir itfaiyecinin kendisine Los Angeles'ın yangın riski konusunda yaptığı korkutucu uyarıyı da paylaşmıştı. Bir gün doğru rüzgar, doğru nem ve doğru yerde başlayan bir yangın tüm şehri okyanusa kadar yakabilir ve yapabileceğiniz hiçbir şey olmaz. Yani bugünkü yangını eksiksiz bir şekilde öngörmüştü. Bu arada Los Angeles'ın geçmişi ateş ve dumanla dolu bir hikaye gibi. Bu şehir yangınlarla uzun süredir dans ediyor. Her biri bir öncekinden daha dramatik, daha yıkıcı. 61'deki Bel Air yangını, 93'teki Laguna Beach yangını, 2018'deki Wilson yangını, liste uzayıp gidiyor. Adeta bir kıyamet senfonisi. Los Angeles'ta bu tür yangınlar artık bir yıllık normal haline gelmiş durumda. Her yıl yaz ve sonbahar aylarında sıcak hava, düşük nem ve Santa Ana rüzgarları yangın sezonunu daha yıkıcı hale getiriyor. İklim değişikliği ve yoğun şehirleşme bu yangınların hem sıklığını hem de etkisini artırıyor. Son yangın Los Angeles'ı sürpriz gibi yakalamış olabilir. Ama aslında uzmanların ve meteorologların hiç uyarı yapmadığını da söyleyemeyiz. Meteoroloji uyarıları sanki bir kıyamet senaryosunun ön gösterimi gibiydi. Santa Ana rüzgarları, kuraklık ve iklim değişikliği hakkında konuşanlar bu ateş fırtınasının kaçınılmaz olduğunu fısıldıyordu. Uzmanlar yangının çıkabileceği konusunda adeta bir kehanette bulunmuştu. İklim bilimcileri artan sıcaklıklar ve değişen hava koşullarının daha sık ve daha şiddetli yangınlara yol açacağını belirtmişti. Bu sadece bir tahmin değil, bir gerçeklik kontrolüydü. Sosyal medya ve haber kaynakları Los Angeles itfaiyesinin bütçesiyle ilgili tartışmaların yangına müdahaleyi nasıl etkileyebileceğini tartışıyordu. Belediye başkanının itfaiye bütçesini kısması yangınla mücadelede eli kolu bağlanmış bir şehir yarattı. Ama belki de en vurucu olan bu yangınların sadece bir şehir değil, tüm bir gezegen için bir uyarı olduğu gerçeği. İklim değişikliği Los Angeles'ın sıcak kaldırımlarında yürüyen herkesin zihninde yanmış toprakların üzerinde bir hayalet gibi dolaşıyor. Yangın başlamadan önce bu kehanetler kulaktan kulağa yayılmıştı.
Ama şimdi Los Angeles bu uyarıların ne kadar haklı olduğunu acı bir şekilde öğreniyor. Yangından kaçanlar için şehir genelinde okullar, kiliseler ve toplum merkezleri geçici barınaklara dönüştürüldü. Stadyumlar gibi büyük organizasyon mekanları, tahliye edilen insanlar için güvenli alanlar sağladı. Örneğin Staples Centers gibi büyük mekanlar bu süreçte tahliye alanı olarak kullanıldı. Bazı oteller tahliye edilen kişilere ücretsiz konaklama sağladı. Ayrıca Airbnb gibi platformlar ücretsiz ya da düşük maliyetli barınak sunmak için programlar başlattı. Bazı insanlar, özellikle maddi durumu daha zor olanlar, arabalarında veya karavan parklarında kalmak zorunda kaldı. Yangın bölgesi federal felaket alanı ilan edildi. Bu sayede FEMA, yani Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, tahliye edilen insanlara geçici barınma ve nakit yardımı sağlamaya başladı. Ayrıca evlerini kaybedenlere uzun vadeli yeniden inşa yardımları için destek sunuluyor. İtfaiye ve polis ekipleri tehlikeli bölgelerde yaşayan insanlara tahliye yardımı yaptı. Bölge genelinde gıda bankaları ücretsiz yemek ve içme suyu sağladı. Evlerini kaybeden insanlar için devlet ve yerel yönetimler sigorta sürecini hızlandıracak programlar başlattı. Yangın mağdurlarına yönelik düşük faizli krediler ve doğrudan hibeler sağlanıyor. Los Angeles'ta yangın felaketiyle birlikte evlerin sigorta durumu büyük bir tartışma konusu haline geldi. Sigorta şirketlerinin özellikle yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde poliçeleri iptal ettiği veya yenilemediği yönünde sosyal medyada ve haberlerde bilgiler dolaşıyor. Örneğin Amerika'nın en büyük sigorta şirketlerinden biri olan State Farm'ın yangın riski nedeniyle bazı evlerin sigortasını durdurduğu konuşuluyor. Yangında kül olan evler için durum karmaşık. Sigorta şirketleri genellikle mülkün yeniden inşa maliyetini karşılar. Yani evin pazar değerini değil, yeniden yapılma maliyetini ve molozların kaldırılma ücretini öderler. Bu, 10 milyon dolarlık bir ev için direkt olarak 10 milyon dolar alamayacağınız anlamına gelir. İçindeki eşyalar ayrıca sigortalanmamışsa bu eşyalar için ek bir tazminat olabilir. Ancak sigorta şirketlerinin yangın sigortasını iptal etmiş olması mağdurların tazminat alamayacağı anlamına gelebilir. Devletin yangın sonrası ev sahiplerine yardım sağlamak için federal fonlar ayırması bekleniyor. Ama bu süreç uzun ve karmaşık olabilir. Özellikle sigortasız ve yetersiz sigortalı evler için yeniden başlamak, hayatlarını yeniden kurmak oldukça zorlu bir süreç olacak. Los Angeles bu felaketten sonra hem fiziksel hem ekonomik olarak yeniden inşa edilmeye çalışılacak. Ancak sigorta konusu bu sürecin en büyük belirsizliklerinden biri olarak kalacak. Yangınların ne zaman tam olarak kontrol altına alınacağı belirsizliğini koruyor. Ancak hava kalitesinin tehlikeli seviyelere düşmesi ve elektrik kesintileri gibi sorunlar yaşamı daha da zorlaştırıyor. Yangın bölgelerinde yağma olayları yaşandı. En az 20 kişi bu nedenle tutuklandı. Özel bir hava durumu tahmin firması olan AccuWeather'ın verilerine göre yangınların ekonomik zararı 135 milyar ile 150 milyar dolar arasında değişiyor. Bu rakam sadece fiziksel hasarları değil, aynı zamanda iş kesintilerini, turizm gelirlerindeki düşüşü ve sigorta taleplerini de kapsıyor. Maalesef en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölü sayısının artabileceği konusunda uyarılar var. Binlerce yapı yangınların kurbanı oldu. Tahminler 5.000 ila 10.000 arasında yapının kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor. Yaklaşık 300 bin insan tahliye uyarısı aldı ve bunlardan 180 bini maalesef evlerini terk etmek zorunda kaldılar. 30 dönümden fazla ormanlık alanın yandığı belirtiliyor. Bu, binlerce futbol sahasına eşdeğer bir alan. Yangınların çevresel etkileri de ciddi. Hava kalitesi ciddi şekilde düştü ve ekosistemler büyük zarar gördü. Bu, uzun vadeli doğal yaşam üzerinde olumsuz etkiler yaratacak. Bu rakamlar ve etkiler Los Angeles'ın sadece fiziksel yapısını değil, sosyal ve ekonomik dokusunu da derinden sarsan bir felaketin boyutlarını gösteriyor. Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketinin ardından hayata dönüş için kesin bir takvim belirlemek zor. Yangınların tamamen kontrol altına alınması ve söndürülmesi haftalar hatta aylar sürebilir. Tahliye edilen insanların evlerine dönüşü, yangınların ve tehlikelerin tamamen ortadan kalkmasına bağlı olacaktır. Bazı bölgelerde bu çok uzun süre alabilir. Elektrik, su gibi temel hizmetlerin tekrar sağlanması ve okulların yeniden açılması gibi süreçler 1 ay ila 3 ay arasında bir süre öngörülüyor. Ancak hasarın büyüklüğüne ve altyapıya göre bu süre değişebilir. Yıkılan yapıların yeniden inşası, ekonomik toparlanma ve çevresel rehabilitasyon için yıllar gerekebilir. Hasar gören bölgelerde evlerin ve iş yerlerinin yeniden inşası, sigorta süreçleri ve izinler dahil birkaç yıl alabilir. Çevresel olarak ormanların ve doğal yaşamın eski haline dönmesi ise 10 yıllar sürebilir. Uzmanlar, özellikle yangın musluklarının durumu, itfaiye bütçesi ve genel şehir yönetimi konusunda yapılan eleştiriler dikkate alındığında bu sürecin yavaş ve karmaşık olabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla normal hayata dönüş gerçekten de aşamalı ve uzun bir yolculuk olacak. Yangınlar söndüğünde geriye kalan sadece kül ve beton yığınları değil, kırılmış hayaller, tükenmiş umutlar ve büyük bir öfke olacak. Bu Kaliforniya'nın ilk yangını değil ama kesinlikle sonuncusu da olmayacak. İnsanlar evlerini kaybederken sigorta şirketleri kazançlarını arttırmaya çalışıyor. Politikacılar suçlamaları savuşturmakla meşgul. İklim değişikliği ise fonlarda bir dipnot olarak kalıyor. Bu hikaye burada bitmez. Şehrin altına oyan bu yangınlar aslında bizi daha büyük sorularla yüzleştiriyor. Biz bu dünyayı nasıl bu hale getirdik? Ve bu yangınlardan ne öğreniyoruz? Cevaplar şu an dumanların altında kaybolmuş olabilir
Ama belki de en büyük ders bu tür felaketlerin artık anormal olmadığını kabullenmek. Sonuç, Los Angeles yeniden inşa edilir. Evler, yollar, hayatlar. Ama bu yıkım sadece bir uyarı. Bir şey değişmezse bu sadece bir başlangıç. Belki de hepimizin şunu sorması gerekiyor. Gelecek sefere yanan kim olacak?